Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere orkideleri %100 çiçek açtıracak 3 metot göstereceğim. Birinci metotta orkideleri nasıl sıvı bitki besini hazırlayacağımı göstereceğim. İkinci metotta ise çiçeksiz orkidelere hava değişimi nasıl yapılır tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Şimdi tarifimize geçelim. Bugünkü sıvı bitki besini tarifini yumurtadan yapacağım. Bunun için elimde 2 tane yumurta var. Yumurtaları kırıyorum ve içerisindeki yumurta akı ve sarısını çıkaracağım. Kesinlikle orkidelerinize yumurta akını ve sarısını kullanmıyoruz. Bunu kullanırsanız eğer çiçeklerinize çok zarar verir. Sadece yumurta kabuklarını kullanacağız. Bakın gördüğünüz üzere içinde jelimsi bir sıvı tabaka var. Hemen bu jelimsi sıvı tabakanın gitmesi için iyice yıkayacağım. Hemen öncesinde kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Videomu izlerken kendi ana dilinizde altyazıları takip edebilmek için lütfen ayarlardan kendi ana dilinizi seçin ve altyazıları bu şekilde takip edin. Ve aynı zamanda videolarımda artık İngilizce sesli dinleme özelliği de eklenmiştir. Lütfen İngilizce sesli dinlemek istiyorsanız videodan hemen ayarları giderek ayarlardan orijinal Türkçe yerine İngilizce seçeneğini seçin ve böylelikle İngilizce videolarımı dinleme imkanını elde etmiş olacaksınız. İyice çeşmede yıkadım ve gördüğünüz üzere artık içerisindeki o jelimsi tabaka yok. Yani içleri temiz. Şimdi yumurtaları ister güneşte isterseniz fırında kurutun. Fakat havalar çok sıcak olduğu için güneşte kurumasını bekleyin. Ben daha önceden bu işlemi uygulamıştım. Bakın bunlar benim güneşte kuruttuğum yumurta kabuklarım. Yeterli kuruduğunu anlamak için bu şekilde elinizle eğer ufaladığınız zaman küçük parçalara ayrılıyorsa kurumuş demektir. Hemen şimdi robotumu hazırladım ve robotun içerisine kuruttuğum yumurta kabuklarını koyuyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu hale getirmemizin nedeni daha hızlı aktifleşebilmesi için. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda çok yüksek kalsiyum var ve bu kalsiyumun suda daha hızlı aktifleşebilmesi için toz haline getiriyoruz. Evet, şu anda hazır. Şimdi 1 yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni daha hızlı kalsiyumun suya geçmesi. Kaynar suyu ilave ediyorum. Ve 1 litre ölçü olarak daha sonra bunun kapağını kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğim. Fakat isterseniz bir gece bekletirseniz çok daha kalsiyum açığa çıkacaktır. Eğer aceleniz yoksa bir gecede bekletebilirsiniz. Şimdi bunu soğuması için bir kenara bırakıp bekleteceğim. Hazırladığım gübreyi orkidelere vermeden önce hemen ikinci metoda geçiyorum. İkinci metot özellikle bir türlü çiçek açmayan orkideler için mutlaka uygulanması gereken metot ve bu metot %100 sonuç verir. Yapmanız gereken ilkbahar ve sonbahar aylarında hava değişimi yapmak. Hava değişimi şu anda biz sonbahar ayında olduğumuz için yapıyoruz. Ve hava değişiminde dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Birincisi hava sıcaklığının özellikle geceleri en düşük 10 derece ile 18 derece olduğu gecelerde orkidenizi 4 gece
ve 5 gün dışarıda bekletmeniz gerekiyor. Gündüz kesinlikle rüzgar olmaması gerekiyor ve direkt güneşe kesinlikle orkideleri koymuyoruz. Sadece kısa süreliğine güneş alan, sabah ya da ikindi güneşini alan bir yerde 5 gün beklettikten sonra orkidelerinizi içeri alacağız. Hava değişimi yapılan orkideler için şimdi bir karışım hazırlıyorum. Bunun için 200 ml suyu boş kaseye koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu limon suyu koyuyorum. Ve bir çay kaşığı kadar nem yağı kullanıyorum. Bu yağ organik bir yağdır ve bütün organik ürünler satılan marketlerde bulabilirsiniz. Bu yağın özelliği orkide yapraklarını hastalıklardan korur, parlaklık sağlar ve kokusu biraz ağırdır. Bunu da biraz karıştırıyorum. Şimdi hava değişimi uyguladığım orkidelerime bu karışımı kullanacağım. Orkidemin yapraklarını bu karışıma bir pamuğu batırarak temizleyeceğim. Özellikle hava değişimi yaptığınız orkidenin sağlıklı bir orkide olması gerekiyor. Bunun için önce yapraklarını hem üstten hem de alttan bu hazırladığım karışım ile silerek yapraklarında olabilecek her türlü hastalık ve böcekleri kovmak ve engellemek için böyle bir karışım ile siliyorum. Yaprağını sildim. Orkidenin bakın canlılık ve parlaklığını görüyorsunuz. Bu nem yağı sayesinde oluyor. Böylelikle orkide yaprakları daha sağlıklı olmuş olacak. Şimdi diğer orkidemin yapraklarını da bu işlemi uyguluyorum. Ben özellikle bu işlemi ayda bir kere evdeki bütün yeşil yapraklı bitkilerime kullanıyorum. Orkidelerde de yine çok faydasını göreceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hava değişimi uyguladığım orkidemin yapraklarını nem yağı ve limonlu su ile sildikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Hem çok sağlıklı yapraklara sahip olmuş oluyor hem de çok parlak gözüküyor. Şimdi köklerini de göstermek istiyorum. Eğer bir orkidenin çiçek çıkarmasını istiyorsanız mutlaka köklerinin sağlıklı olması gerekiyor. Bakın bu şekilde aktif yeni kök uçları çıkıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğunu gösterir. Çünkü kökleri sağlıklı olmayan bir orkide kesinlikle çiçek dalı çıkarmaz. Bu yüzden hava değişimi uygulayacağınız orkidenin de sağlıklı köklere sahip olması gerekiyor. Bu uygulamaları yaptıktan sonra en son olarak orkidemize çiçek dalı çıkarabilmesi için videonun başında hazırladığım gübreyi vereceğim. Evet, suyum soğudu. Yumurta kabuğu suyuyla hazırlamış olduğum gübrem artık hazır. Su yeterince soğudu. Fakat üzerinde bakın gördüğünüz üzere bu şekilde köpükler ve içinde tortular var. O yüzden bunlardan ayırmak için süzmemiz gerekiyor. Hemen bir süzgeç ile süzüyorum. Hava değişimi yaptığım orkidelere sıvı bitki besini olarak hazırladığım bu karışımı veriyorum. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar vermeniz yeterli. Bu karışım özellikle orkide köklerini güçlendirir ve orkidenin kısa sürede yeni kökler çıkarmasını sağlar. Kökleri sağlıklı olan bir orkide kolaylıkla çiçek dalı çıkarır. Hem hava değişimi
hem de vermiş olduğumuz bu gübre ile orkideniz sonbaharda sadece 15 günde yani 2 haftada çiçek dalı çıkaracaktır. Hava değişimi ve gübre verimi sonrasında sadece 12 gün içerisinde orkidelerimin gelişimlerini şimdi sizlerle paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Orkidelerimin 12 gün içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Sizler de bu anlattığım püf noktalara dikkat ederek 12 gün ya da 15 gün içerisinde orkidelerinizi bu şekilde çiçeklendirebilirsiniz. Özellikle orkidelerinizi sonbaharda bol ışık alan bir pencere kenarına da konumlandırmayı unutmayın. Videolarımı İzlerken eğer beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu izlerken kendi ana dilinizde altyazıları açmayı unutmayın ve aynı zamanda kanalımda İngilizce seslendirme de mevcuttur. Lütfen bu özelliklere dikkat ederek videoları izleyin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.